Merhaba, Hitit Venture YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Boral'la birlikteyiz. Bolu'da Sünnet Gölü'nde harika bir çekim gerçekleştirdik. Birkaç sorum olacak Boral'a. Hazırsan başlıyorum. Tabii hazırım. Hemen. Bu ortamda çalmak senin için nasıl? İnanılmaz keyifli bir ortam. Zaten arkamızda gözüküyor. Yani aylardır evdeyiz zaten. Asla dinleyiciyle ve kitlemizle buluşamadığımız için böyle bir yerde ve böyle bir organizasyonda olmak çok keyifli. Çok güzel. Umarım devamı olur. Aslında umarım devamı olmaz. Umarım bir an önce her şey eski haline döner de daha keyifli kulüplerimize devam ederiz. Ama güzel. Bize bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok mutluyuz yani şu an. Müzik hayatından bahsetmek istiyorum birazcık da. Nasıl başladın DJ'liğe? Nasıl başladım DJ'liğe? Kaç yıldır bu sektörde? Yani hep klişe bir şey vardır yani. İşte çocukluğumdan beri müzik dinliyorum falan. Ama evet gerçekten öyle aslında. Yani aslında her insan müziği seviyor da. Bizim de tabii müziğe olan tutkumuzla alakalı, doğru zamanda doğru yerde bulunmakla alakalı herhalde şans faktörleri ve bunu istemekle alakalı sanırım. Yani ben bir gün evet bu işi yapmak istiyorum deyip çantayı sırtıma takıp evet bunu yapmam lazımla başlayan bir serüven buralara kadar geldi. Yani 16. 17. senesindeyim sektörümde daha doğrusu. Yani meslekle alakalı böyle sürekli önüme beni itecek ortamlar ve fırsatlar çıktığı için buraya kadar sürüklendik. Bu saatten sonra zaten bu meslekten vazgeçmekle alakalı aklımdan hiçbir şey geçmiyor. Daha iyisini, daha güzelini yapmakla alakalı projelerle hayatıma emekli olacağım zamana kadar devam etme çabasında güzel, keyifli yaşıyoruz. Yine müzikle devam edeceğim tabii, o zaman. Tabii ki asla vazgeçmem yani. İşin prodüksiyon kısmını mı daha çok seviyorsun yoksa çalma kısmını mı? Yani çok farklı iki dünya. Çalma kısmı çok başka. Orada insanlarla birebir etkileşimde ve böyle bir kontaktasınız. Sahnede olmak bambaşka bir duygu ama prodüksiyon yapma kısmı da bambaşka bir duygu. Orada da tamamen anda kalabildiğiniz bir yer ve tamamen müziktesiniz. Sonuçta disk jokeylik, herkes DJ'lik yapıyor evet ama bu DJ'lerin yaptığı müzikleri de yapan bir kısım insanlar var dünyada prodüksiyon kısmı için. O bambaşka bir dünya. Onun içine girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Yani kıyaslanabilecek iki tane şey değil yani. Meslek diyeyim. Bambaşkalar. DJ'lik okey. DJ'likten bir gün emekli olmaya okeyim. Onu kabul edebilirim ama kulağım ve ruhum yettiğince prodüksiyon yapmaya hep devam etmek isterim. Çünkü çok güzel bir meditasyon kısmı. Hem içinizi dökebiliyorsunuz, hem birilerine yani hissettirmek istediğinizi hissettirebiliyorsunuz. Hem de hepsi birer çocuğunuz gibi böyle ortaya bir şey çıkartıyorsunuz. Onun için çok keyifli. Bence DJ'lik de güzel, prodüksiyon da güzel ama yani sadece DJ'lik yapan insanlara mesaj gidecek olursa buradan kesinlikle prodüksiyon yapmayı denesinler. Çok başka bir dünya. Çok keyifli. Müzik tarzını nasıl açıklıyorsun peki? Müzik tarzını ne nasıl tarz açıklıyorum? çalmayı seviyorsun? Yani müzik ruhumuza göre aslında bakar. Yani ben biraz daha böyle çok sağ olsun daha böyle melodik türevlerini seviyorum çalmaktan ve insanlara yansıtmaktan. Yani böyle yaşla da alakalı aslına bakarsan. Ya bir 10 sene önceki dinlemekten keyif aldığım şeylerle bugün dinlemekten keyif aldığım ve insanlara çalmaktan keyif aldığım tarzlar bambaşka şeyler. Yani şu anki durum gene içinde hep melodi var ve güzel şeyler anlatan, umutlu melodiler, biraz böyle hüzünlü melodiler. Yani biraz hayatla iç içe olan aslında. Hani çok böyle dört dörtlük bir dünyada yaşamadığımız için müziğimde biraz daha gerçeği yansıtan şeyler insanlara geçirsin. Bir taraftan da eğlendirebiliyorsa eğlendirsin kısmında. Melodik, keyifli böyle ne denir? Demeyeceğim. Neyse ağzıma bir iki tane bir şey geldi. O müziğe yakıştırmayacağım. Güzel, keyifli şeyler yapmaya çalışıyorum. Melodik şeyler çalıyorum diyorum. Yapıyorsunuz da zaten. Teşekkür gerçekten. ediyorum. Çok naziksin. Sağ ol. 18 yıldır mesela bu piyasanın içerisindesin ve Evet, mutlaka aşağı yaşadığın yukarı. ilginç anıların vardır. Bir tane anını sormak istiyorum sana. Anı mı? İlginç bir anı. Yani evet yani şimdi sahneye çıkıyorsunuz. Orada bir live bir olay var, canlı birebir insanlarla iç içesin. Genelde yani bu tek sefer şu oldu diye söyleyebileceğim bir şey yok ama kabinde hata yapmak tabii her DJ için sıkıntılı bir durumdur. Bunu zaman zaman yaşıyoruz. İşte bazı sahneye çıktığımızda atıyorum alkolü fazla kaçırmış oluyorsun. Ya yeri geliyor öyle bir durum ki yani çok mutsuz olduğunda bile insanlara eğlenmek durumunda o psikolojiyle kabine çıktığın zamanlar oluyor. Orada sürekli böyle bir şeylere hakim olmak zorunda ve sürekli böyle anda kalmak durumundasın. Çünkü yeni parça işte BPM'ler vesaire yani bir canlı orada organik bir durum var. Tabii ki evet çok dikkat istiyor. Ama sonuçta biz de organik insanlarız. İster istemez bazen böyle anda kalamıyorsun. Yaptığım çok yanlışlar var. Mesela bir gün bir sahnede misafir bir DJ'miz vardı. Ben de mekan resident DJ'ydim seneler öncesi. Böyle her gelen DJ'in kendiyle alakalı, kendi tarzına göre çalma stilleri var işte. O bilgisayar bağlamış. İşte bizim CD çalarlarımızın düzenleri bozulmuş.
O sahne dinledikten sonra ben devam edeceğim, geceyi bitireceğim. CD çalarlar ters bağlanmış. Yani ben sağ tarafta çalıyorum ama sol tarafın ışıkları yanıyor. Sola geçtiğimde sağın ışıkları yanıyor. Gecenin de sonu olduğu için böyle çok da olaya hakim olamadığım bir durumdayım böyle. Birkaç kere üst üste yani bak şu an anlatırken bile kafam karışıyor işte. Sağ tarafta çalarken aslında buraya basmam gereken buraya basıp tamamen müziği kestiğim ve çok utandığım evet öyle bir gecem olmuştu. En böyle unutamadığım onlardan biri odur. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Tabii ki. Bir festivalde, ana sahnede çalma şansın olsaydı bu senin için hangi festival olurdu? Yani böyle festival olarak böyle çok beni iştahlandıran tabii ki çok büyük festivaller var evet ama yani had bilmek lazım. Oralarda olmak tabii ki hayal. Hayal kurmak iyidir. Senin hayaline seni ufak ufak götürür ama yani festival dışında kimle çalmak istersen diye sorarsan mesela. Bir sonraki yorumda oydu. O muydu? Aynen. İdolün Yani kim? ya benim için şu önemli. Yani önündeki 5000 kişiye çalmak değil ama seni anlayan 10 kişiye çalmak bile bazen gerçekten daha keyifli oluyor. Yani seni o vibe'i yakalamak, o enerji, sinerji sonuçta müzik böyle bir şey yani. Hem evrensel hem de insanlar arasında bir bağ kuran bir mevzu. Yani ben 5000 kişiye çalıp o 5000 kişinin içinden 1000 kişi beni dinleyip mutlu olduğunda o geri kalan 4000 kişiyi yakalamadığında bu senin için bir handikap olup mutsuz edebilir. Öyle bir festival hayalim yok ama bir sonraki soruna geçiyor olalım buradan böyle transit. Yani back to back. Tabii back to back de ya olurdu back to back de senin için? olur. Aynı sahnede aynı line-up'ta olmak bile olur ki bunu ben yani ya aslında kısmen yaşıyorum Türkiye'de. Ben Murat abi, Murat Uncuoğlu benim idollerimden birisiydi. Biz yani mesleğe başladığımızda onlar vardılar piyasada. Ben bugün mesela Murat abiyle aynı masada oturup çay içebiliyorum. Aynı kabinde onun sahnesinden devralabiliyorum. Benim için çok onur gurur verici bir şey. Tabii biraz daha global bakarsan müziğe başladığım dönemler benim yaş olarak biraz tam böyle ucu ucuna denk geldiği için dünyada global olarak da ben çok beğendiğim Sasha'dır, John Digweed'dir falan bu tarz isimler var. Hala devam eden Nick Warren'dır, Hernan Cattana'dır falan. Bu adamların yaptığı müziği çok beğeniyorum. Kısmet olur, nasip olur. Onlar ölmez, ben ölmem. Hayatımız, mesleğimiz devam eder. Bir gün onlarla tabii kabinde olmak, o line-up'ın içinde olmak çok isterim mesleğimle alakalı. Umarım hayallerine ulaşırsın. Çok diyorum o teşekkür zaman ben de. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Harika Ya bir çekim sizin de yaptık. Çok organizasyonunuza teşekkür sağlık, ederim. ekibinize sağlık. Herkes çok güzel, çok güzel misafir ettiniz. Bütün arkadaşları tek tek yaptıkları işler adına tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Umarım teşekkür tekrar görüşmek ederiz. üzere. Pandemi dışında görüşmek üzere Evet. diyelim. Bu zor bir dönemde. Umarım bir etkinlik yaparız birlikte. İnşallah inşallah beraberiz. Umarım öyle olur. Boral'a tekrar teşekkür ediyorum. teşekkür Ayağına ediyorum. sağlık. Bu tarz videoların gelmesini, kanalımıza devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın.